Özebak ailesi tekrardan merhabalar. Uzun zaman sonra tekrardan surelerin psikolojisi videosuyla karşınızdayız. Bugünkü inceleyeceğimiz sure Tarık suresi. Bayağı heyecanlıyız. Bayağı heyecanlıyız keşfettiğimizden beri. Bir de şey de çok hoşumuza gitti. İşte Kur'an ilk böyle indiğinde belagatıyla çok böyle dikkat çekmiş ya. Hı hı. Bunun Türkçesini okuduğumuzda aynı şekilde etkilendik. Bu arada bence Türkçe'ye çevrilmesi de aynı şekilde güzel bir şekilde yapılmış ya. Böyle insanı etkiliyor direkt okurken bile. Kesinlikle, kesinlikle. Yani benim normalde çok incelemiş olduğum bir sure değildi. Yani incelediğimde gerçekten etkilendim ve manaları gerçekten bizim psikoloji alanına da çok değinen ve temellendiren bir şey. O zaman daha çok beklemeden geçelim Geçelim. istiyorsan. Tamam, ilk başta zaten surenin anlamıyla direkt Tarık. Evet. Tarık gece gelen, kapı çalan, vuran manasına geliyor. Bu anlamıyla da işte aslında bir Tarık yıldızına da işaret ediyor. Karanlığın ortasındaki bir yıldız. Evet, evet, evet. Biz de şu an bir karanlıktayız ve sizin için umarım bir yıldız olabiliriz ufak da olsa. Çok kibirlenmeyelim de bir yandan da. O zaman başlıyorum hemen. Tabii ki. Tabii Geçiyorum. ki. Bekletmeyin. İlk 4 ayeti birlikte okuyacağım, sonra teker teker inceleyeceğiz. Şöyle. Yemin ederim göğe ve Tarık'a. Bilir misin Tarık ne? O, karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın. Hı hı. Gerçekten çok etkiliyor. Özellikle o karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır kısmı böyle bir şeyle etkiliyor. Bu ilk 4 ayette bahsedilen şeyler gerçekten çok manidar bence ve geçmişten bu günümüze kadar da birçok yerde hikayesini bulabileceğimiz bir örnek. Hani benim en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi karanlığa olan yıldız. Hani karanlığı ortadan ayıran bir yıldız olan kısmı. Çünkü burada aslında birazcık izolasyonu anlatıyor. İnsanın boşluğa düşmesini anlatıyor. Terk edilmiş, bazen yalnızlığına dokunan bir şey oluyor ki bunu seninle şey üzerinden konuşmuştuk hatırlarsan. Hani geçmişte seyyahların, kaptanların, yolunu kaybedenlerin aslında bir yıldızı bir pusula olarak kullanıyor olması. Hani yöneleceği yer hani güzergah olarak kullanıyor olmasından bahsettik. Bazen zihnimizde de böyle olumsuz karanlıklar böyle kapıldığımız gittiğimiz anlarda o yüzden böyle umut açan o yıldız gibi ortaya çıkan düşüncelerin oluyor olması ve şeylerin oluyor olmasına güzel bir örnek. Karanlıkta değiliz. Her zaman için bir yıldızımız var hatırlatmasına değinen bir şeymiş gibi geldi bana. Bana da şey gibi geliyor, bu karanlığı delen yıldız gibi derken işte karanlık, bu şeyde de bunu görmüştük. İnşirah suresinde de zorluk ve kolaylık bir arada Hı hı. bahsediliyor. Burada da karanlık ve ışık. Kur'an'ın içerisindeki bu şeyi görünce hep aklıma şu geliyor. Hayatta böyle hani salt şeylik yok, zorluk yok, Evet. salt karanlık yok. Onun içinden delip geçen bir ışık var gibi. Bunu da hatırlatan, bunu da tekrar eden bir şey aslında insanın Çok zihninde. güzel Çok değindin. güzel Evet, verilen çok bir güzel değil. mesaj. Yani birlikte bulunuyor olması gerçekten karanlık ve aydınlığın yan yana bulunuyor olması, içinde birbirlerini kapsıyor olması gerçekten güzel bahsetmiş olduğun bir şey oldu. Zorluk, hiçbir kimse yoktur ki üzerinde gözetleyici ve koruyucu bulunmasın kısmında. Bu insana çok güven veren bir şeyle başlıyor bence. Bir de bu arada sure yani başında, ki bunda devamında şeye de bağlayacağım, bu sonraki ayetlerde geçen 15 ve 16. ayetti galiba. Oraya da çok güzel sonradan bağlayacağım. Ama kendi başına da 4. ayet insana şunu veriyor. Gözetleyicin var, senin bir koruyucun var. Hani yalnız değilsin. İnsanın çünkü bence hayatta, özellikle psikolojik, modern psikolojide de çoğu kişinin sorunu olan şey kendini güvende hissetmemesidir ya. Baştan böyle güvende hissetme hissiyatını direkt veriyor insana, yani bir gözetleyicin ve bir koruyucun var. Peki ben şu an izleyicilerimizi birazcık çocukluğuna götüreyim mi? Götür bakalım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz bazen Gamze'yle de oynarız yani bu şey üzerinden. Gece gölgemiz daha net belirgin olur ve hani gölgemiz sürekli bizi takip eder. Hatta bazen yarışmışsınızdır belki gölgenizle. Onun dışında ay. Ay hep takip ediyormuş gibi gelir gece aya doğru baktığımızda. Aslında bu surede değinen şey o yıldızın hep daima gökte olması. Hani karanlıkta bir yıldız oluyor olması. Hani sizin o bir sırdaşınızın, bir yoldaşınızın hani o kaptan örneğini verdim ya hani o seyyahların sizi gözeten bir şey var abi. Hani o Çok pusula güzel gibi, kutup söyledin yıldızı onu. gibi size yol verecek, yol gösterecek. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Çünkü insan izole olduğu zaman kendini kaybedebilen bir varlık. Bunu başka okuduğumuz kitaplarda da gördük. İyi Hissetmenin Dayanılmaz Zorluğu kitabında da gördük. Hani insan insanın aynası ve insan her zaman kendine bir
yön, hedef belirlemek istiyor. O yüzden karanlıkta çıkan bir yıldız oluyor olması çok güzel Onu çok oluyor. güzel söyledin çünkü dünyanın neresinden bakarsan bak aynı yıldızı görebilirsin. Yani Evet, dünyanın herkes için neresinde olursan ol. ortak Hani yıldız. şu an Türkiye'de yaşıyor olabilirsin, Evet. Almanya'da yaşıyor olabilirsin. Yani dünyanın şu an neresindeysen orada da bir seni koruyan, sen dünyanın başka bir yerine gitsen de seni aynı şekilde koruyacak. Bunu da hissettiren bir şey aslında. Çok güzel bir bağlantı oldu bence orası da. Evet. Hangi şeyden yaratıldı? Bir düşünsün insan. Yaratıldı fışkırarak dökülen basit bir sudan, omurga kemiği ile göğüs bölgesi arasından çıkan. Elbette insanı yoktan var eden Allah'ın onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. Yine çok güzel ayetler, yine çok güzel Hepsi çok güzel. çevrilmiş. Hepsi çok güzel. Gerçekten öyle. Ben burada şeye dikkat çekmek istiyorum. İlk önce mesela bence benim ayetleri okurken bende ilk canlanan şu oldu. Hiç detayına inmeden ilk okuduğumda aldığım mesaj şu oldu. Başlangıçta Allah çok daha böyle kozmik bir taraftan bahsediyor. Uzay, yıldızlar, kainatla ilgili, yani evrenle ilgili bir şeyden başlayarak yıldıza işaret ediyor. Genelden özele doğru Evet. gidiyor gibi. Daha sonra insan neyden yaratıldığına bir baksın diye insana indirgemesi çok güzel bir şey. Yani Kur'an bunu birçok yerde yapıyor da tabii ki de. Bana bu şey olarak da, mesaj olarak da çok şey veriyor. Bir kere hani gücün, yani Allah'ın, yaratıcının, inandığımız yaratıcının gücünü bize anlatıyor. Hani kainatı yarattı, seni de yarattı. Hani öyle büyük ve güçlü bir yaratıcın var. Hı hı. Bunu anlatıyor, yani gücü anlatan bir şey. Şunu veriyor bence. Daha büyük olana bakmak gerektiğini. Mesela tefekkür etmek işte İslam'da çok Kesinlikle. önemlidir ya, ki bizim burada yaptığımızda bu yani yaptığımız tefekkürü burada anlatıyoruz aslında. Bize tefekkürün nasıl yapılabileceğini de sanki anlatıyor bu ayetler gibi. Yani bütün dünyaya bak, evrene bak, yıldızlar var, yıldızlardan kendine gel, kendi varoluşuna bak gibi gibi. Daha böyle genele de seni, küçük dünyamız var ya, çünkü bizim çok küçük, kendimize baktığımızda sadece basit ve kendimize ait bir dünyamız varken bizi daha genele de işaret ettiriyormuş bize gibi hissettiriyor bana. Böyle daha ruhun genişlemesi gibi de bir şey sanki. Çok güzel değinir aslında. Bir organizasyondan bahsediyor bir bakıma ve diyor ki basitsiniz. Yani basitsiniz derken öyle hani kötü manada bir basitsiniz değil. Hani sıradansınız. Basitsiniz. Bazen insan çok ben merkezci davranarak, Evet. egosunu şişirerek dünya kendi etrafında dönüyormuş gibi davranıyor ve o yüzden başına gelen en ufak dert veya en ufak olarak algılamıyor. Herhangi bir dert hayatının sonuymuş gibi algılıyor ve onunla kapılıp gidiyor ama halbuki bir organizasyonun içinde bir sorumlu bir kişi gibi hissettiğinde bu birazcık olmayacak. Hayatta birazcık bunun da çıkarımını yapmak gerekiyor. Hatta bununla alakalı çok güzel bir örneğim vardı, bu önem vermek organizasyonla alakalı. Seninle de konuşurken konuşmuştuk. Araba düşünün mesela. Yeni bir araba almışsınız ve sıfırı bir araba olsun bu. Öyle ki yani ben merkezci olduğum zaman o araba ufacık bir çizik olsa bile aman Allah'ım olamaz, arabam paramparça, her şey Evet. hayatın sonu gibi bir nokta oluyor. Ama bir organizasyon, bir bütün, daha geniş, daha değerli, daha kıymetli bir halden baktığın zaman yani o arabadan daha değerli şeyler varsa eğer senin hayatında, yani o araba orada biz oluyoruz. Arabadan kıymetli şeyler varsa olsun, telafi edilebilir, çözülebilir. Daha büyük, daha kıymetli şeyler var hayatta. Yani bazen bunu hatırlamak gerekiyor. Bir organizasyonun parçası gibi, ki hayatta aslında birçok organizasyonun parçasıyız. Aile, iş, hayat, inanç ve bunlar için düşünmeye başladığın zaman hani ailemle alakalı hangi sorunu giderebilirim? Ailemi nasıl güzelleştirebilirim? Hani inancımı nasıl güzelleştirebilirim? Hangi sorunumu çözebilirim? İş, hayat gibi. Şunu fark ediyorsun: benden daha büyük problemler var. Kendinden daha dışarıya bakmaya Evet. odaklı oluyorsun ve zaten şöyle bir durum da var. Sen o bağlamda değerlendirildiğin için bağlamını, evini düzelttiğin, evinin önünü süpürdüğün zaman evinin çevresi de güzelleşmeye başlıyor. Yani o organizasyonlara odaklanmaya başladığın zaman kendi hayatın da güzelleşmeye başlıyor. Kesinlikle, ben burada hatta şeyden bahsetmek istiyordum. Gönüllü çalışmalara katılmanın insanın psikolojisine çok iyi geldiği. Bunu Kaybolan Bağlar kitabında bir depresyondan kurtulan bir kişinin gönüllü hizmetlere başladıktan sonra depresyonun nasıl iyileştiğini anlatıyordu o kitapta da belli bir bölümde. Gerçekten de gönüllü hizmetlere
katılmak şunu şey yapıyor, kendi küçük dünyandan çıkıp tabii ki de insanın da bireysel dertleri vardır elbette ki ve bunların da tabii ki de uğraşılması ve çözülmesi gerekiyordur. Bundan Hı bahsetmiyoruz hı. tabii ki de burada. Biz sağlıklı boyuttan bahsediyoruz bu Evet. arada, önemseme noktasında. Kendinize de değer verin. Sadece sen ve senin küçük dünyan yok. Aslında çok daha büyük bir dünyanın bir parçasısın. Oraya da bakman gerekiyor da çok güzel burada yine anlayabildiğimiz ve dediğimiz gibi o gönüllü hizmetlerde de bu var. Başkasının derdiyle de uğraşıyorsun ve bazen kendi küçük dünyanda çok dert ettiğin bir şeyin o kadar da dert olmadığını da keşfedebiliyor çoğu kişi bu arada. Bunun da faydaları var bence. Çok kişiden bunu duydum yani. Kesinlikle. Bahsetmek istediğim bir şey var Şundan mı? bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bir atımlık sudan yaratılması insanın. Bazen canlı yayınlarda da özellikle bunu da çok sık duyuyoruz. Hepimizin yaşadığı belli başlı bazı sorunlar oluyor bu. Yetersiz hissetmek, bazen aciziyet hissetmek, yani işte her şeye düzeltemeyeceğini bazen fark etmek ve güçsüz hissetmek falan gibi. Burada bahsedilen bu ayet benim için çok güzel bir şey. Çünkü burada şey diyor, hani biyolojik olarak böyle yaratılmış bir varlıksın ve acziyetini de kabul et. Evet, bazı yerlerde acizsin. Bu o kadar büyük bir rahatlama ki aslında ben yetersizlikle ilgili soru soranlara da canlı yayında hep bunu söylüyordum. Yetersizsiniz bazı konularda Evet. da bunu kabul edin. Her şeye yeterli olmaya çalışmak, her şeyle ilgili mükemmel ve kusursuz olmaya çalışmak çok yorucudur ya Hı hani. hı. İnsanın kendi kabulüyle ilgili çok güzel bir aşama bence bu. Acziyetini kabul etmek, yeterliliklerini kabul etmek. Nereye ne kadar ve ne şekilde yetebileceğim ben? Ne kadar gücüm var? Bunu anlayabilmek için de çok güzel böyle hatırlatıcı bir şey. Yani bir atımlık sudan yaratıldım gibi. Kesinlikle. Yani hocam kendimizden çıkıyoruz, organizmalara, daha büyüklere bazen odaklanıyoruz. Evet ve şunu da söylemek istiyorum bu arada. Şeyde bu elbette insanı yoktan var eden, onu yeniden hayatta döndürmeye de gücü yeter kısmında. Başlangıçtaki şey kısmı da var ya, Allah'ın yine gücünü hatırlamak. Yani sen dara düşebilirsin ama o seni yoktan var etti. Bazen çözümsüz gibi hissederiz bir şeylere. Yok ya, yok benim bu derdimin çaresi yok deriz. Ama şunu hatırlamak çok önemli. Yoktan var eden bir yaratıcıya inanıyorsan, seninle ilgili bir şeyleri çözebileceğine ve senin için bir şeyleri yoktan yeri geldiğinde var edebileceğine de iman etmen gerekiyor ve bu yine müthiş bir güven veriyor insana. Yani beni yoktan var eden benim problemimin de çözümünü yoktan var edebilir tekrardan Yani gibi. dönüşümlü olmanın enerjisi aslında atıldan varlığa dönmenin Evet. manasını anlatan çok güzel bir mantık. Ki Kesinlikle. öyle değil midir? Hayatın içinde de bazen o geri dönüşüm ürünlerinden sanata çeviren şeyler var. Hani sonmuş gibi gelir. Hani çöpün kenarına atılır bazen o ürünler ama o sanatçılar o ürünleri toplar ve yeniden bir sanat eseri Evet. oluşturur. Hayat da bazen gerçekten o düştüğün yerden o toparlanıp tekrardan bir ürün oluşturabileceğin yere güzel bir örnek aslında bir ayette. Evet. Ve araştırırken şunu da fark ettik. Nasıl gülüyor? Ve araştırırken şunu da fark ettik. İşte insanın yeniden dirilmesi kısmını manevi yönden de ele alabiliriz. Bazen gerçekten kendimizi bitmiş, her şey bitti artık, yok ol, öldüm bittim ben gibi hissederiz ya. Sizi tekrardan diriltmeye gücü yeten Allah, manevi olarak da bunu böyle algılayabiliriz. İşte manevi olarak da çöküp bittiğimizde Allah bizi tekrardan diriltebilir. Tekrardan o bizi gün ışığına, o ışık, işte karanlıktan gelen ışığa bulmamızı tekrardan sağlayabilir aslında bize Allah. O Kesinlikle. yüzden de orada güvenmek gerekiyor bence. Hı hı. Devam edelim ayetlere. Şöyle diyor. O gün bütün gizlilikler meydana serilir. İnsanın Allah'ın cezalandırmasına mani olacak ne bir gücü olur ne de bir yardımcısı. Burada benim çıkardığım şeylerden bir tanesi şu. İnsanın bazen gizli bir dünyası oluyor. Hani gölge kavramından da bahsediyoruz. Bazen sağlıksız düşüncelerimiz, yani bizi yolumuzdan saptıracak, zihnimizde geçen çok göremediğimiz, dokunamadığımız şeylerimiz olabiliyor. Bu ayet kişiye şunu hatırlatıyor ki gündelik hayattan da bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki benim öyle şeylerim var. Ve bir insan geliyor diyor ki Onur bak bunların farkındayım. Bir kendime çekip lan farkında, hani farkındayım bunların diyor olması ve sonrasında 10. ayette bunların bir cezası, bir karşılığı var biliyor olmak, yani sonucunu görüyor olmak kişiye birazcık daha hem farkında hem de duraksama fırsatı sanıyor. İnsan bazen yalnız kaldığında özellikle bunu yaşayabiliyoruz. Zihnimiz bunları düşünmeye, bunlara bizi sevk etmeye, hani o yoldan Evet. sapmaya sevk edebiliyor. Özellikle boş kaldığımızda, bir işle uğraşmadığımızda. Bunu zaman zaman hatırlıyor olmak, farkında şu an.
bir karşılığı var, bir cezası var. Aslında kişinin birazcık daha yanlışa sapmasını önleyebilecek bir unsurmuş gibi geliyor ve koruyucu bir yanı var. Aslında hani ayette cezalandırıcı gibi gözüküyor ama aslında koruyucu Aynı ve zamanda gözetici evet. bir yanı var. Hani hem koruyor ilk ayetlerde gibi hem de bir gözetiyor. Kesinlikle. Kişiye böyle bir mekanizma sunuyor aslında. O yüzden çok güzel bir şey. Kesinlikle bence de öyle. Ki bana şey gibi de geldi. Bazen kendimizi çok doğru bir yerde görürüz yani ben çok doğruyum gibi. Burada şey de diyor. Hayır, senin sırların ve gizlediklerin var. Hı hı. Kendine yine acziyete geliyoruz. İnsanın yine aslında aciz olmasına bir işaret gibi geldi bana. Çünkü senin de sırların var. Senin de gizlediklerin var. Gizli içinde sakladığın günah olabilir. Bu bir şey olabilir yani. Hani o kadar kendini çok doğru bir yerde çok tamam ya ben hani çok iyiyim. Hayır o gün bütün sırlar açığa dökülecek Tabii ve canım. senin de sırların var. Hani kendine o kadar da şey görme hani mükemmel, kusursuzum, çok iyiyim, üstteyim gibi de görme. Senin de sırların var yani ve bu açığa dökülecek. Ve açığa dökülecek derken şu da var aslında. Bazen insan kendinde olan şeyleri inkar etmeye meyilli olabilen bir varlık olabiliyor. Veya bazen kılıfını ayarlamaya çalışan bir varlık olabiliyor. Bir yandan kediyle uğraşıyoruz burada. Orada şunu da açıklıyor. Bu şeyleri inkar edemeyeceksin. Bu şeylere bir kılıf bulamayacaksın. 10. ayette diyor ya hani o gün gücün yetmeyecek. Oradaki bahsettiği güç aslında fiziksel bir güç değil. Birazcık da zihinsel bir güç. Yani o savunma mekanizmalarına, o kaçış rampalarına gidemeyeceksin. En apaçık, en çıplak ve en savunmasız halinle aslında Değil mi? kendini fark et. Kendinle yüzleş diyor. Ve bazen burada şundan da bahsediyor. Hani hiç gücün yetmeyecek diyor ya. Bazen hayatta bazı durumlarda insanoğlu kibre kapılır. Bu birazcık statüyü de anlatan bir şey ve o statüye dayanarak, o ayrıcalığa dayanarak yine bir şeyleri samimiyetten uzak, halisliğinden uzak bir şekilde gerçekleştirir. Öyle olmayalım, böbürlenmeyelim, kibirlenmeyelim, o yüksek egoya, sağlıksız egoya ulaşmayalım diye de onu da diyor. Gücün yetmeyecek. İstediğin kadar statüye sahip ol. İstediğin kadar ayrıcalığa, istediğin kadar yandaşın, destekçin olsun. Apaçık. Sadece insanlığın orada olacak. Değil mi? Ki insanı gerçekten o şey sırlarıyla yüzleşmek, bazen kendinden bile gizlediği taraflarıyla karşılaşmak çok zor da gelir ya. Anlatıyor bir yandan. Apaçık olacaksın orada. Aynen öyle. Yani Tarık Yıldızı'nın karanlığı aydınlattığı gibi Senin de apaçık. sırların Karanlıkların açık aydınlanacak. aydınlanacak. Şöyle diyor, yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe, bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki bu Kur'an hiç şüphesiz hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. O asla bir şaka, bir eğlence, boş söz değildir. Bu 11, 12, 13, 14. ayet birçok psikolojik temeli ve Aşırı. yoğun ve derin şeyleri içeren ayet grubu aslında. İstersen ben birazcık Olur. başlayayım. Şey noktası güzel hani bir şeyler tekrar eder, bazı Hmm. süreçler tekrar eder. Hani döndürülür, döndürülmek hani hayatta da hani bir şeyleri telafi edebileceğini anlatan bir yandan güzel bir şey. Bir yandan da hayatta hani bazen oldum deriz ama bazen başımıza olumsuzluklar gelir ya hep danışanlar konusundan da örnek veririz. Enerji sürekli dönüşür ve ne oldum demeyeceksin. Hani ne olmaya çalışıyorum ve hangi yoldayım. O yüzden orada döndürülmeyi çok güzel anlatan bir örnek var bence bir bakıma. Kesinlikle ben de aynı şeyden bahsedecektim. Çünkü o dönümlü insanın da hali bir döner ya hani Evet. halden hale gireriz bazen. İşte kabz ve bast hali falan denir buna Hı da. hı. Ona da bakabilirsiniz siz de. Bunun gibi geliyor bana da. Halden hale insan da döner. Dünya yine orada aslında bence insanı yine işte gökyüzü, o yağmur diye de çevren var çünkü onun işte yağmurun bulutları çıkması ve tekrardan yeryüzüne inmesi şeklinde mealde de çevrilen var o kısımları da. Bence yine onu anlatıyor yani işte bazen iyi bazen kötü halden hale siz de çevrilebilirsiniz. Dünya da çünkü bir döngüyle birlikte dönen bir şey. Ve Yine çok aynı güzel aslında alan açan bir ayet bir bakıma. Evet ve bana şey de gibi geliyor devamında bahsettiği bitkilerin çatlayıp yerden çıkması yine o da mesela çok güzel aslında yine insanın kendine şey yapabileceği bir şey işte yer çok daha sert işte o toprak çok daha ağır ve sert bir şeyken bitkiler yerleyip yerden böyle çatlayıp yukarı çıkabiliyor incecik Evet. bir filiz ama o filiz pıt diye böyle başını çıkarıp göğe yükselebiliyor hani bazen insanın üstüne de böyle bir ağırlık bir toprak atılmış gibi hissedebilir ama Ona o ben de filizde inecektim. olduğu gibi hani yeri delip geçebilir, çıkabilir yani o şeyden gibi de bir şey veriyor Yani mesaj. bazen ürün verebilmek için, ürün olabilmek için, olgunlaşabilmek için bir tohum gibi, bir toprak gibi çatlayabilmemiz Evet. gerekiyor ki o zorluğa katlanabilmemiz gerekiyor ki o çatırdamayı yaşamamız gerekiyor ki ürün verelim, olgunlaşabilirim. Yani yaşadığımız süreç aslında bunlara
kadir oluyor bir bakıma. Kesinlikle. Bana şey de geliyor bu arada, devamında dediği hak ile batılı ayıran kesin bir söz Kur'an. Bu başlangıçtaki şey var ya işte Tarık yıldızı nedir bilir misin? Hı O hı. karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır diye. Bana burada da şey geliyor, Allah'ın bu sözleri işte Kur'an'la vahyettiği sözleri bir karanlığı delip geçen bir ışık gibi oldu. Yani hak geldi, batıl yok oldu gibi bir ayet de vardı. Hatırlarsınız. O ayette de bahsettiği gibi aslında hak olan şey ışıktır ve hak olan batılı delip geçen bir ışık gibi karanlığı dağıtabilir yani gibi. O yüzden hak olan söze, o yüzden de devamında diyor yani bu boş bir söz değil, bir şaka değil diye. O yüzden bu sözlere inan, yani bu sözlerin içinde bir anlam var. Hı hı. Buna bak, hakka tutunursan da karanlığı delip geçen bir ışığa tutunmuş gibi hissedebilirsin gibi bir mana da geliyor bana. Bana da bu ayette ekstra düşündüren nokta şu oldu. Acaba olur mu gibi diye düşündüğüm nokta şu oldu. Hayat belirsiz bir yer. Evet. Karanlık da belirsiz, korkutucu, korku dolu bir yer çoğunlukta. Bu belirsizlikler içinde aslında bir bakıma insan yıldız olarak kendi aydınlatan bir şey. Yani kendimize döndüğümüzde aslında o karanlıkları bazen aydınlatabiliyoruz ve bu ayette bunu hissettim birazcık. Kendine yönel. Sen de bir yıldızsın. Hayatında belirsizlikler olabilir ama kendine yöneli birazcık da hissettim yani. Yıldız olduğumuza da vurgu yapan bir şey. Bir bakın. Olabilir. Ve son ayetler. Ben bu ayetleri çok seviyorum. Okuyayım, ondan sonra bahsedeceğim. Kafirler var güçleriyle tuzak kurup ya da işte plan Hı yapıp hı. duruyorlar. Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak, plan kuruyorum. Onun için sen o kafirlere biraz mühlet ver. Bir süre onları kendi hallerine bırak. Burada en sevdiğim şey, hani onlar bir plan yapıyorlar. Allah da bir plan yapıyor. Ben de bir plan yapıyorum diye bunu sık sık Allah başka ayetlerde de bunları dile getiriyor. Bu benim sıklıkla kendime de hatırlattığım bir ayettir. Böyle hani aklımda yer edinen. Diğer ayetleri de hatta şöyle yana koyarız onu. Ayetin kendi genel şeyi bana çok iyi geliyor çünkü hani onlar bir plan yapıyor ama Allah da bir plan yapıyor ve Allah plan yapanların en hayırlısıdır diye işte başka ayetlerde de geçiyor. Bazen hayatta çok güvensiz hissederiz. İşte birileri benim hakkımda kötü düşünüyor, birileri bana böyle yaptı. İşte birilerinin kanunu ve kuralları işliyor gibi gibi. Hani benim elimden hiçbir şey gelmiyor, hiçbir şeye gücüm yetmiyor ki gibi. Ama bize burada şey diyor, evet bizim için de güzel bir mesaj. Yani sen de bir plan yapıyorsun ama Allah bir plan yapıyor ve onun planı uygulanacak. O yüzden de çok güvende hissettiren bir şey. O baştaki 4. ayetle benim zihnimde çok da bağlantı ediyor. Hani hiç kimse yok ki başında bir gözetleyicisi, bir koruyucusu olmasın. Ben evet işte birileri sizin hakkında çok kötü planlar da yapıyor olabilir. İşte ben bunu buradan devireceğim. Ben bununla ilgili şunu yapacağım. İşte iştesin mesela. İş arkadaşları diyor ki onu işten attıracağız. Görürsün şimdi seninle ilgili plan yapıyorlar. Ama seni o işten senin o işten attırılman senin için hayırlı değilse mesela sen o işten hiç kimse attıramaz. Çünkü evet onlar bir plan yapıyorlar ama Allah da bir plan yapıyor. Ya da genel olarak kendi hayatımızla ilgili de bence bunu şey yapabilir işte. Planlar yapıyoruz, bir şeyler ediyoruz falan. Sen bir plan yapıyorsun ama Allah'ın da bir planı var. Ki ben kendi hayatımda bunu çok sıklıkla deneyimlemiş biriyim. Yani işte ben planlar yaptım ama onlar olmadı. Allah'ın planı Hı hı. oldu ve bu daha çok mesela beni memnun etti. O yüzden ben çok güzel buluyorum bu ayeti. Tuzaklar karanlıkta kurulur. Bu mertçe bir hareket değildir. Tuzaklar karanlıkta yani belirsiz olur. Ve ayette de diyor karanlığı yaran Tarık. Allah da o Tarık'ıyla her zaman o tuzakları alt etmeye kadirdir. Yanımızdadır, gözetleyici ve koruyucudur. Merak etmeyin o belirsizlikler bir şekilde o aydınlatıcı yıldızla, ayla ortadan kalkacaktır. Siz inanmaya devam edin. Siz bir süre mühlet verin diyor Allah. Onları kendi hallerine bırak. O yüzden sanırım bizim yapmamız da gereken böyle oluyor bazen bu tarz şeylerde, değil mi? Çok güzel bir sureydi. Konuşsak yine çok konuşuruz. Bayağı konuşuruz. Aynen, bahsedilse bir sürü şey vardır Büyük manalarında. ihtimalle. Siz kendiniz de zaten gidip hep bize yorumlarda yazıyorsunuz işte ben de gittim araştırdım, ben de üzerine düşünmeye başladım diye. Sizler de çok güzel manalar çıkarıyorsunuzdur, okuyorsunuzdur tefsirlerden oradan Ve yazın buradan. lütfen yazın. Yani bizim Evet. açamadığımız kapıları sizler lütfen açın. Başkalarına Kesinlikle. hani bir miras gibi olsun bu içerik. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz bu konuda. Güzel olur. Kesinlikle, evet. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek Görüşmek dileğiyle. üzere, sağlıcakla kalın.